Prize takacaksınız. Birinci aşamamız bu. Sonra on-off düğmemiz, switch'imiz burası. Işığı buradan açıyoruz. Buradan açtığımızda lamba çalışmaya başlıyor. Şuradan bir ışık geliyor LED ışık kaynağından. Işık yolu dediğimiz şu sarı yol. Burada hareketli yapılara bakalım. Işık yolunda ışık ayarını yaptınız mıdan kastımız ne? Zaten şu ışığın şiddetini falan kondansör ve diyafram dediğimiz alanlardan yapacağız. Mikroskobu gördüğünüzde bunların nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Burada iki tane basit bir ayar var. Her zaman kullanılan bir ayar değil. Sadece bilmeniz gereken bir ayar. Bileceksiniz. Bir iki sefer yaptıktan sonra bir daha hiç uğraşmayacaksınız bile. Şurada bir sehpamız vardı. Şaryo dediğimiz vida takımıyla bu masa, sehpa, preparatı koyup incelediğimiz yapı hareket ediyordu. Bu masayı hareket ettireceğiz. Bu masanın ortasında bir delik var. Eğer ışık yolunu kapatırsa, kapalı olan bir mekana gelirse ışık burada kesilir, yukarıya gitmez. Yapacağımız ayarlamalardan bir tanesi burası. Sehpanın üstüne inceleyeceğimiz nesneyi preparatı lameli koyuyoruz. Daha sonra objektif. Objektifteki olayımız neydi? Şurada revolver denen dönen bir ekipman vardı. Bu objektifler kırmızı, beyaz, mavi, sarı. Burada beyaz 100x olarak gösterilmiş. Bu hareket ettiriliyor. Bu hareket eden bir nesne olduğu için sehpa gibi, şaryo ile hareket ettirdiğimiz gibi ışık yolunu kapatabiliyor. Birinci ışık yolunu kapatan yerimiz preparat alanı. İkincisi objektif alanı, revolver dediğimiz yapılar. Bunlarda ışık yolunun açık olmasına dikkat ediyoruz. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Bir de yaptığımız oküler aralığını ayarlamaktı kendi gözümüze göre. Bunlar yaptığımız rutin şeyler. Neden rutin diyorum? Çünkü 100 kişisiniz. Bizim laboratuvarımız 30 kişilik. 4 grup halinde alıyoruz. İlk 25, ikinci 25, üçüncü 25 ve son grup olmak üzere 4 grup halinde alıyoruz. Dolayısıyla her öğrenci farklı bir inceleme yöntemi uyguluyor. Buna göre şurada kondansör ve diyafram ayarlarını değiştirebilirler. Genelde değiştirmiyorlar da değiştirebilirler. Ama preparat tablası ve rovalar devamlı hareket halindeki yapılar ışık yolunun kapalı olduğu burada. Yani sizin en çok dikkat edeceğiniz bölüm bir şaryoyla hareket ettirip preparatın doku neredeyse orayı incelemeye çalışmak. İki 4x en küçük objektifle incelemeye başlamak. Bir de şurada okülerde göz aralığınıza göre bunları ayarlamak. Bunlar ilk bir ay alışmakta zorluk çekiyorsunuz. Ondan sonra rutine biniyor. Zaten birinci sınıf bitip ikinci sınıfa geçtiğinizde o kadar çok mikroskopla aşırı neşir oluyorsunuz ki biz size şunu diyoruz. Laboratuvar ve mikroskop burada kullanmayı biliyorsunuz. Gidin bakın. Sonuçta böyle bir yapı gözüküyor. 60x büyütmede histolojiyle uğraşıyorsanız klasik rutin ışık mikroskobunda böyle bir görüntü. Tabii bunu ilk söylediğimizde veya şu an belki size de öyle gelebilir. Ya hocam Allah'ını seversen burada kırmızının tonları yuvarlaklar görüyoruz. Ya burada kırmızının tonları ve yuvarlaklar değil. Burada karaciğerin çok güzel ve çok özel bir kesiti var ve karaciğerde her şey gözüküyor. Ben bunu görebiliyorum. Ha, siz de bunu tanı hale geleceksiniz. İşte şu alanlar hücre zarlarının olduğu sınır bölgeleri olarak kabul ediliyor. Bunları anlatacağız size tek tek. Ortada bir çekirdek, çekirdeğin açık ve koyu kısımları bu koyu kısım çekirdekçik olarak ifade edilebiliyor. Bakın bu bir çekirdek, şu da bir çekirdek, yuvarlak bir çekirdek, yassı bir çekirdek. Bu yassı bir hücre. Sınırları bu şekilde. Burada bir boşluk alan var. Bizim damar dediğimiz yapı. Bizim işimiz size bunları göstermek. Burada küçük kan pulcukları kalmışlar. Karaciğer nasıl bir yapıydı hatırladığınız kadarıyla çok kanlanma çok fazla oldu. Şu boşluklar da sinüzoid dediğimiz açık özel kan damarları olarak karşınıza geliyor. Kan damarlarından süzülüyor. Yemekten sonra, beslenmeden sonra sindirim sisteminden, ince bağırsaktan ve direkt karaciğere geliyor. Besin maddelerinin işlenmesi, depolanması, ayarlanması, düzenlenmesi için o yüzden çok fazla özel bir yapıya sahip. Buradan geçerken bu hücreler gelen proteinleri, amino asitleri,
yağları gibi bileşenleri, vitaminleri bunların hepsini işliyor. Depo edecekse depo ediyor, atacaksa atıyor. Daha sonra da şuradaki velle yeniden dolaşım sisteminde nakletmeye, ilerlemeye devam ediyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Siz böyle bir görüntü göreceksiniz bu mikroskobu kullandığınız zaman. Ve sadece karaciğer değil, tırnaktan saça kadar, ayaktan yukarıya kadar vücudunuzun bütün organları, kemikler, böbrekler, akciğerler bunların hepsini size tek tek anlatacağız, öğreteceğiz, göstereceğiz. Bunun için endişe etmenize gerek yok. Ama en başta ya bir mikroskop dediğimiz zaman ne işe yarıyor? Farklı mikroskop türleri var mı? Özel amaçlı olarak kullanılabilirler mi? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Peki incelerken nelere dikkat etmemiz lazım? En azından demiştim ki taban ve gövde kısmı metaldir. Buralardan zarar veremezsiniz. Ama diğer farklı malzemelerden yapılmış olan kısımlara zarar verebilirsiniz. Hem beni hem de kendinizi üzmeyin diyorum. Lütfen benim koyduğum kurallara laboratuvara girdiğinizde dikkat edin işi öğrenene kadar. İşi öğrendikten sonra ne diyoruz? Gençler, her şey serbest. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu bizim kullandığımız klasik ışık mikroskobuydu. Farklı ışık mikroskopları var mı? Var. Görülen ışığı kullanan polarize, faz kontrast veya karanlık saha mikroskopları var. Özel amaçla yapılmış, dizayn edilmiş. Peki ışık değil de farklı bir kaynak kullanabilir miyiz? Evet, elektromanyetik alan veya elektronları veya UV ışınlarını veya lazer ışınlarını farklı mikroskoplarda ışık kaynağı olarak da kullanabiliyoruz. Dediğimiz gibi bunlar çok ileri ve çok pahalı sistemler özel amaçla kullanılabiliyor. Konfokal mikroskobu bunların içerisinde, elektron mikroskobu bunların içerisinde. Artık floresan mikroskopları her ne kadar rutine düştüyse de normalde kullanılıyorsa da yine de çok da ucuz değiller. Fiyat olarak şöyle bahsedeyim. Burası sizin için önemli. Biraz önce gösterdiğimiz, tanımladığımız öğrenci mikroskobu. Yani sizin beni dinlemeden, preparattan, objektiften, şuradan buradan çıt diye bir sesin gelmesi bu ya benden çıkacak ya sizden çıkacak. Yani mevzuyu anladınız. Peki daha gelişmiş trinoküler demiştim ya, kamera ataçmanları, daha hassas özellikleri olan klasik bir ışık mikroskobu kullanmaya çalıştığımda hani bu benim kullandığım hoca mikroskobum sizinkinden farklı. Nasıl farklı? Benimkinde bir tane kamera ataçmanı da var. Ben inceliyorum, vara yansıtıyorum, gösteriyorum. Siz orada dinleyip öğrendikten sonra biraz önce anlattığım gibi bakın şu karaciğerin burasıdır, bu hücredir, bu bilmem nedir diye ben size bunu mikroskop ve preparat üzerinden anlatacağım. Sizin kullandığınız preparatlar. Bunlardan konfokal ve floresanı benim hatırladığım elektron mikroskobunu da birkaç çalışmada kullanmıştık. Peki bunlar ne? Bize ne sağlıyor? Nasıl yapıyor? İlk olarak polarizeden başlayalım. Demiştik ki klasik ışığı kullanıyor. Işığı çift kırma özelliğine sahip. Her şeyi göremiyorsunuz. İpliksi yapıları, pigmentleri, proteinleri, kemikleri veya birikim maddelerin amiloid birikimlerini inceleyebiliyorsunuz. Sonuçta elinizde böyle bir görüntü oluyor. İşte polarize mikroskopla bir karın bölgesindeki zardan alınmış bir yapı. Burada lifler, iplikler gözüküyor. Kollajen lifleri, kollajen iplikleri ve duyacağınız yapılar polarize mikroskopta görülebiliyor. Veya işte kemiği incelemeye çalışmışlar. Kemikte de bu şekilde bir görüntü oluşmuş. Dediğim gibi bunlar özel amaçlı, her zaman rutinde kullanılan veya size büyük fikirler veren değil. Özel bir şey incelemek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Veya canlı incelemek istiyorsunuz. Ben size ne demiştim? Büyük bir oranda biz bunları öldüreceğiz. Yani dokuyu öldürerek inceliyoruz. Ölü hücreleri inceliyoruz demiştik. Canlı inceleme mümkün mü? Tabii bunun içinde özel optik sistemler geliştirilmiş. Faz kontrast bunlardan bir tanesi. Boyanmamış. Hücre kültürü yaşayan canlı hücreleri, bakterileri incelemek için bunu kullanabiliyorlar. Örneğin tek hücreli bir canlının incelemesi karşınızda. Karanlık alan. Bu da canlı incelemeyi sağlayan farklı bir mikroskop türü. Nasıl bir görüntü sağlıyor? Şu ana kadar
ışık, inceleyeceğimiz nesne ve gözümüz vardı. Sıralama bu şekildeydi ve ışık alttan vuruyordu inceleyeceğimiz nesneye, hücrelere alttan vuruyordu. Bu şekilde bir görüntü elde ediyorduk. Burada durum farklı. Nasıl ifade edelim? Karanlık bir odadasınız. Yandan kuvvetli bir ışık geliyor ve odanın içerisinde uçuşan toz parçalarını görüyorsunuz. Hatırladınız mı bu sahneyi? İlla bir şekilde başınıza gelmiştir. Karanlık bir yerde ışık yandan geldiğinde normalde bu odada bir sürü toz parçaları uçuşuyor. Burada da ışık yandan geliyor ve bu şekilde bir görüntü elde ediliyor karanlık saha mikroskobunda. Neymiş? Doku kültürlerinde canlı hücreleri, çekirdeklerini incelemek için bu tarz mikroskoplarda kullanılabilirmiş. Hemen sol mu oluyor, sağ mı oluyor? Şurada karanlık alan mikroskop görüntüsü var. Hemen yanında da faz kontrast bir mikroskop görüntüsü aynı nesneden alınmış durumda. Ama tekrar ediyorum, böyle bir şeyler var, bilin ama rutinde kullanacağınız şeyler değil. Bunlar ya ihtiyacı binaen geliştirilmiş, adam özel bir çalışma yapmış ve mühendislerine demiş ki ben böyle bir şey istiyorum. Bu mikroskoplar gelişmiş ya da mühendisin biri otururken demiş ki ya acaba ben farklı ne icat edebilirim? Bu mikroskoplar bu şekilde gelişmeye devam ediyor. Floresan mikroskop özel bir mikroskop. Bu bizim işimize yarıyor, kullanıyoruz. Ne amaçla kullanıyoruz? Hücrenin içerisine mesela sizin sınıfta şu an 100 tane arkadaş var. Şu an hiçbirini tanımadığım için hiç kimse üstüne alınmasın lütfen. Mehmet diye mutlaka her sınıfta bir tane isim vardır veya Ahmet. Ben Ahmetlerin ve Mehmetlerin bu sonu met ile bitenlerin öğrencilerin kafasına sarı bir şapka, fosforlu şapka takıyorum. Dolayısıyla bunlar sınıfta, kantinde, koridorda, binada nerede olurlarsa olsunlar sapsarı parlıyorlar. Doğru mu? Zaten gece kedi gözü veya reflektör dediğimiz bileşenler de bu mantıkta çalışmakta. Yani incelemek ve takip etmek istediğiniz bir şeye özel bir işaret koyuyorsunuz. Amfide mi, sınıfta mı, lavaboya mı gitmiş, kantinde mi oturuyor, kütüphanede mi, okulun bahçesinde mi dolanıyor, yoksa üniversitede hiç mi değil? Bunları algılamak için özel işaretleyicilerle sarı yelek olur, sarı şapka olur, bilmem ne olur. Bu şekilde o kişiyi takip eden bir sistem kullanıyoruz. Floresan mikroskop bize bu işaretleme ve bunu görüntüleme olanağı sağlıyor. Şimdi belirli moleküllere belirli işaretler takıyoruz. Bu yöntemi kullanıyoruz. Peki neleri inceleyebiliyoruz? Nükleik asitleri ve protein yapıları. Nükleik asitler hatırlarsanız bir komplementer, tamamlayıcı dizi dediğimiz bir şey vardı. Siz bunu nasıl tanımlamıştınız? Guanin sitozinle, adenin timinle birleşir şeklinde her bazın karşılığında bir eşleniği var. İşte bu şekilde nükleik asitlerin tamamlayıcı dizilerine, komplementer proplarına siz bir işaret takıyorsunuz. Işık veren bir molekül takıyorsunuz. Bu ışık veren molekül floresan mikroskopta sizin görüntüyü algılamanızı sağlıyor. Bir de biliyorsunuz canlıyı oluşturan ana yapılardan bir tanesi proteinlerdi. Yani en azından şunu diyebiliriz. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar canlıyı oluşturuyor ki %50 oranında proteinler oluşturuyor. Özetle canlıyı incelemek istiyorsanız proteinlerini takip etmeniz, proteinleri incelemeniz çok kolay olacaktır. Bu proteinlere biz işaretleyici takabiliyoruz. Bu proteinlere ve nükleik asitlere floresan maddeler ekleyebiliyoruz. Mavi, sarı, kırmızı, turuncu değişik renklerde ışık verebiliyorlar. Işığı aldığında alıyor, yansıtıyor, sapsarı, yemyeşil, kıpkırmızı görüntüler elde ediyoruz. Bu size şunu sağlıyor. Biraz önce öğrencileri takip demiştik ya. Bir enziminiz var. Bu enzim hücrenin hangi bölgesinde? Dokunun neresinde? Kanalda mı yoksa başka bir yerde mi? Bunları incelemenizi, yerini
tespit etmenizi sağlıyor. Bununla alakalı birkaç görüntüye bakalım. Ne demiş burada? Kısa dalga boyunda ışığı alır, uzun dalga boyunda bizim işimiz değil, fizikle alakalı. Biz bu tür maddelere floresan maddeler diyormuşuz. Doğada zaten vitaminler ve kalsiyum doğal floresan maddeler ama biz doğallarını kullanmıyoruz. Yapay ve bir yere monte edebileceğimiz, ekleyebileceğimiz genelde de sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renkli olanları tercih ediyoruz. Çünkü bunlar dalga boyuyla alakalı. Burada bir tek hücreli canlı var. Bu canlıyı floresan maddelerle boyamışlar. En azından bu boğum yerleri, hücrelerin birbirinden ayrılma yerleri tanımlanmış. Biz biraz daha bildiğimiz yerlerden devam edelim. Bu bir hücre biliyor musunuz? Buradaki ipliksi yapılar da hücrenin içerisinde. Hücrenin iskelet sistemi diyoruz. Adam tutmuş demiş ki ya acaba bu hücrenin iskelet sistemi var mıdır? Varsa ben bunu gösterebilir miyim diye hücre iskeletini oluşturan, bu ipliksi yapıları oluşturan bir protein ve bu proteine takılı yeşil bir floresan madde kullanmış. Sonuçta altında da yazıyor. Alfa ve beta tübülinlerin boyanmasını sağlamış. Elinizde karmaşık bir ipliksi bir ağ gibi gözüküyor. Ortada yoğunlaşmış. Ama ben burada bir hücre olduğunu, merkezde çekirdeğin olduğunu, çekirdekten etrafa doğru uzanan bir iskelet yapısının olduğunu görebiliyorum. Zaman içerisinde size bunları da göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Burada da DNA'yı ve hücre zarının hemen altında bulunan keratin iplikleri, biraz önce iskeleti oluşturan tübülin iplikler vardı. Burada da keratin iplikleri, zarın altında zara esneklik ve dayanıklık sağlayan bileşenlerden. Bunları boyamışlar. İki renk aynı anda boyanmış. Kırmızı ve yeşil. Bunun daha farklı yöntemleri de var. Mesela protein sentezi bölümünü hatırlarsanız üniversite sınavına girerken siz rekombinant DNA teknolojisi denilen bir sistemle baz dizisini canlıya ekleyebiliyorsunuz. Bu özel bir durum. Veya dışarıdan aşı veya serum verme olayını hatırlarsanız dışarıdan başka bir canlıya bir protein verebiliyorsunuz. Tabii bunun zorlayıcı sınırları var. Bunlara dikkat etmek lazım ama şunu demeye çalışıyorum. Ya DNA baz dizisi üzerinden mRNA ve protein sentezi ve oluşan protein veya istediğiniz aktif proteini vererek siz dışarıdan yapay bir floresan madde vermeden deniz anası böyle bir özelliğe sahip. Deniz anasında bir tane protein var. Bu özel bir protein. Yeşil floresan protein olarak geçiyor. Green floresan protein. Bunu mikroskopta inceleyebiliyorsunuz. Size ne sağlıyor? Canlıyı öldürmeden floresan madde doğal olarak hücre içerisinde nasıl bir yol izliyor? Bunları takip etmenizi sağlıyor. Yine bunlar da özel yöntemler ve teknikler arasında. Konfokal dediğimiz şey nedir? Konfokala geçmeden bir fotoğraf makinesini, kamerayı, bu objektifleri, fotoğraf makinesi sistemleri, mikroskop sistemleri değil. Fotoğraf makinesi sistemlerini bir hatırlayalım ve şunu diyelim, odaklama. Odaklama ne demek? Bir derinlik demek. Bir nesnenin içerisinde ilerliyorsunuz. Binadan bahsedelim. 4 katlı bir binanız var. Bu binanın birinci katını odaklayabilirsiniz. Alt ve üst katlara çıkarak ikinci, üçüncü katları odaklayabilirsiniz. Yani anlatmaya çalıştığım kalın bir nesnenin içerisinde farklı seviyeleri netleştirmeye, görüntülemeye çalışmak. Odaklamak bu şekilde basitçe ifade edilebilir. Floresan mikroskopun mantığını anladık. Konfokal ne işe yarıyor? Konfokal mikroskopta biraz önce floresan maddelerle işaretlediğimiz preparatları, dokuları kalın kesitlerde inceliyoruz. Normalde biz size kesit kalınlığından falan bahsetmedik. Sadece
boyutlu bir düzlem ifadesi kullandık. Bu da geldiniz preparatları incelemeye başlayacaksınız. Buradaki benim preparatlarım 5 mikron kalınlığında kesilmiş durumda dokularım. Biz buna ince kesit diyoruz. 5 mikron ince bir kesittir. Sizin anlamanız için de soğan, salatalık, domates dilimlerini örneğini verebilirim. Mümkün olduğu kadar çok ince kesitler almaya çalışıyorsun. Peki çok kalın kesitler alınabilir mi? Alınabilir. Dezavantajı neydi? Kalın kesitlerde ışık geçmiyor, görüntü elde edilemiyordu. Bizim sıkıntımız buydu. Işığın nesnenin içinden geçmesi lazım. Biz bu şekilde görmeye çalışıyorduk. Kalın kesitlerde bunu sağlayamıyoruz. Kesit kalınlığı arttıkça ışık geçmez. Faydalı bir model değildir. Ama kesit kalınlığı bazen bizim için çok önemli olabilir. Kalın kesitlerde çalışmak isteyebilirsiniz. Karaciğer biraz önceki örneği verdik. Orada safra kanalı nerede, verüller nerede, nasıl ilerliyor gibi bu kesit kalınlığının önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama faydalı değil. Işığı geçirmiyor. İşte konfokal mikroskop bize bunu çözme avantajı sağlıyor. Kalın kesitlerde konfokal mikroskop kesitin kalınlığı içerisinde bu bir kas hücresi, büyük de bir hücre. Bunun farklı işte birinci metreleri, ikinci metreleri, üçüncü metreleri bu birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat gibi düşünebilirsiniz. Buralarda farklı noktalarda nasıl görüntüler olduğunu görebiliyorsunuz. Konfokal mikroskop aynı zamanda çok net görüntüler sağlıyor. Lazer tabanlı sistem kullanıyor. Yani çok yüksek büyütmelerde çok net görüntüler sağlayabiliyor. Yani rezolasyon kapasitesi çok yüksek. Yani seçme hakkım olsa floresan maddeler ile boyanmış konfokal mikroskopta görüntü almayı tercih ederim. Güzel bir görüntüleme sistemi, çok net harika işler ortaya çıkarılabiliyor ama çok pahalı ve zahmetli işlemler. Yani son iki mikroskopumuza gelelim. Yine sizin rutin kullanmayacağınız mikroskoplar arasında elektron mikroskop. İlk defa 1930'larda geliştirilmeye başlıyor. Maddeler, katı moleküller üzerinde incelemeler yapılıyor. Metaller, tahtalar, cam, ahşap bilmem ne. Biyolojik örnekler üzerinde incelemeler 1940'larda başlıyor. Işık kullanmıyorsunuz, elektron kullanıyorsunuz. Işık mikroskobunda 0,2 mikron demiştik. Işık mikroskobunda maksimum elde edebileceğiniz çözümleme, görme kabiliyetiydi. Elektron mikroskobunda bu 0,05 nanometre olarak geliyor teorik olarak. Ama bunlar teorik, dalga boyuyla hesaplanan, elektronların akışıyla hesaplanan bu kadar net görüntüler belki katı maddelerde olabilir ama biyolojik objelerde olmuyor. Optimum koşullarda elektron mikroskobu 0,2 nanometrelik bir büyütme sağlıyor. Biyolojik örneklerde ise 1-2 nanometrede maksimum çalışabiliyorsunuz. Size ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi gözünüzle 0,5 bir kalemin çok ince bir nokta koydunuz. Bunu görebiliyorsunuz. Bu görebildiğiniz en küçük nokta özelliğidir. 0,2 milimetre. Eğer bu noktaya bir büyüteçle veya bir mikroskopla bakarsanız onun çok sayıda noktadan oluştuğunu göreceksiniz. İnsan gözünün büyütme kabiliyeti bu. Kastettiğimiz bu. Bir nokta koyuyorsunuz, kurşun kalemle bakıyorsunuz. Hocam ben bir tek nokta gördüm diyorsunuz. Bu da 0,2 milimetre. Bunu mikroskopla incelediğiniz zaman 0,2 mikron oluyor. 0,2 mikronda neyi görüyorsunuz? Biraz önce bir resim görmüştük. Hücreyi ve çekirdeğini görebiliyorsunuz. Peki elektron mikroskobunun bu büyütmesinde neleri görebiliyoruz? Artık hücreyi geçtik. Hücre zarını geçtik. Hepinizin bildiği bir ifade vardı. Hücre zarı proteinler ve yağlardan oluşur. Hücre zarındaki proteinleri görebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim büyütmeler bu hassasiyette büyütmeler. Yani o 0,2 milimetre, 0,2 mikron veya 1-2 nanometrelik büyütmeler bize bunları sağlıyor. Elektron mikroskobuyla siz neyi sağlayabilirmişsiniz? Bir hücre zarını
ve hücre zarının içindeki proteinleri görebilecek kadar büyütebilirsiniz. Bu büyütmelere birazdan bakacağız. 300 bin, 400 bin, 600 bin büyütme diyor. Ben biraz önce kaç büyütmüştüm? 600 kat büyütmüştüm. Peki bir nesneyi 600 bin kat büyütebilir misiniz? İşte onları anlamaya çalışıyoruz. İki tip mikroskobumuz var bizim elektronda. TEM ve SEM diye bahsettiğimiz mikroskoplar. Bunlar farklı özelliklere sahip. TEM, Transmission Elektron Mikroskop olarak geçiyor. İki boyut kesit, yani dilimleri ayırarak siz bunları inceliyorsunuz. Burada bir hücrenin içinde küçük noktalar halinde vezikülleri tanımlanmış. Burası çekirdeğin bulunduğu kısım. Kesit yüzeylerini ortaya koyar. TEM mikroskobu bu işe yarar. Ama bazen yüzeyle de ilgilenebilirsiniz. Örneğin al yuvarların, eritrositlerin yüzeylerini incelemeye çalışmış, 3 boyutlu bir yüzey görüntüsü elde etmeye çalışmış. Bazen bu işinizi görecek, bazen kesit işinizi görecek. Bu çalıştığınız alana ve ilgilendiğiniz yapıya göre değişir ama iki tip elektron mikroskobu var. Ne demiştik? Biz normalde 120 bin defa büyütebiliyoruz. Çok üstüne çıkmak istemiyoruz. Çünkü siz bunlara elektron bombardımanı yapıyorsunuz. Elektron bombardımanı yaptığınız zaman bunlar dağılıp parçalanıyorlar, görünmüyorlar, bozuluyorlar. Ama teorikte 400 bin, ki bu slaytta hazırladığım tarihlerde muhtemelen bunu daha da geliştirmişlerdir. 600 bin kata çıkmış olabilir. 400 bin defa siz bir nesneyi büyütmüş oluyorsunuz. SEM'i dedik, sadece yüzey görüntülerini 3 boyutlu görüntü oluşturuyor. Bunlarla ilgileniyoruz dedik. Atomik kuvvet, Atomic Force Mikroskop diye özel bir mikroskop var. Bu ne yapıyor? Bu yüzeyde bunların bir ucunda iğne gibi bir şey var. Siz zemine bir şey koydunuz. Bunun büyüklüğünü algılamaya çalışıyoruz. Mesela şu an benim masamın üstünde bir bilgisayar, bardak ve telefon var. Bunlara temas etmeden en yakın geçebilecek şekilde bunları algılamaya çalışıyoruz. Atomic Force mikroskop bu. Elektron mikroskobundan daha büyük veya o seviyede görüntüler elde etmeye çalışıyor. Şu an burada bir DNA'nın görüntüsünü Atomic Force mikroskobuyla göstermiş. Bunlar kullandığımız mikroskobik yöntemler ve mikroskoplar. Farklı yöntemlerim var mı? Var. Gençler 46 geçiyor. Yaklaşık 30 slide oldu. Ben 15 dakika ara veriyorum. Saat başında görüşmek üzere. Bir çay molası verelim. Saat başında görüşmek üzere.